Şimdi kovuldunuz. Ya düşünün. Daha az önce dünyanın yöneticisiniz. Altınızda ordularınız var. Rabbin en önemli meleklik makamındaki yerlerdesiniz. Hem üzüntülü, hem kırgın, hem öfkeli. Çünkü onda da bizim gibi duygular var. Cin ırkından çünkü neticede. Hem de intikam alma arzusunu içerisinde besliyor. Çünkü ipler kopmuş. Yani Rab'le olan konuşmalarına baktığımız zaman aralarındaki konuşma bir tartışmanın ötesinde bir restleşmeye gidiyor belli bir noktadan sonra. Ve iblis diyor ki ben bunların diyor halife olamayacağını sana ispat edeceğim. Bana insanların diriltileceği güne kadar müsaade et der. Allah da hayır ben sana din gününe kadar müsaade ediyorum der. Ama meselenin temeline indiğimizde iblis burada şunu görüyor. Restleşmenin sonu şu. Rab diyor ki sen her halükarda ne yaparsan yap seni cehenneme atacağım. Şimdi bu iblisin Rabbi bilmesi meselesi bizim gibi teorik bir mesele değil. Pratik biliyor. Ya bu adam, bu varlık, o toplantılara katılan, Rabbin kudretini bilen, gücünü bilen, pratik olarak toplantıların içerisinde ve icraatların içerisinde yer alıyor. Biz şu an afaki. Görmedik, etmedik, bilmiyoruz. Ama o bu işin içerisinde. Ve şöyle bir plan yapıyor. İkili bir planı var iblis. Huzurdan kovulduktan sonra madem ipler koptu ben kolay kolay kendimi cehenneme attırmam diyor. Çünkü neticede onun da bir orduları var, gücü var, kuvveti var, kudreti var. Restleşmeden belli. Ve bu mücadeleyi devam etmesini ikili bir stratejiye kuruyor. Bir, halife olarak atadığı Adem'in halife olamayacağını ispatlarsam diğer galaktik sistemlerin içerisinde haklılık konumumu pekiştiririm. 2. Bunu yapabilmem için benim bir yeni soy yaratmam gerekiyor diyor. Ve bakın ondan sonraki meselenin daha dünyaya gelmeden önceki cereyan eden kısmı çok önemli. Adem'le eşi cennete yerleştiriliyor değil mi? İblis kovuldu. Onları cennete yerleştirildi ama dikkat edelim. İblis henüz huzurdan kovuldu. Cennetten kovulmadı. Adem'le eşiyle ve onların ırkıyla İblis ve ekibinin ırkı cennet denilen yerde beraber yaşıyorlar. Peki cenneti Kur'an nasıl tarif ediyor? Sidretül Müntahan'ın hemen yeni Cennet-i Meva'dır. Yani Sirius yıldız sistemindeki bir gezegenin hemen yanındaki bir yerden bahsediyor ve oraya Cennet-i Meva yani ilk bahçe, ilk cennet diyor. Hanımlar Kur'an-ı Kerim'de aynen böyle. Ve İblis ondan sonra çok enteresan bir şekilde bir teklifte bulunuyor. Kime? Adem'e. Ve bakın o teklif öyle bir tekliftir ki bence şu an yeryüzünde yaşanan ve kıyamete kadar devam edecek olan savaşın en temel teklifi ve cümlesidir bu. Teklif ne? Ya cennettesiniz. Değil mi? Her istediğiniz elimizin altında. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Her şeyden yiyip içip istifade edebiliyorsunuz. Az önce Rab'le olan toplantıya şahit oldunuz. İblisin kovulmasını gördünüz. Rabbin gücünü, kuvvetini, kudretini, meleği âlâyı gördünüz. Acaba cennette kim size gelip bir teklif yaparak kandırabilir? Ya da sizi elmayla mı kandıracak? Ya da incirle mi kandıracak? Ya da buğdayla mı kandıracak? Yani o zaman iblisin çok başka bir teklif yapması lazım. Peki bizim çıkış noktamız neydi? Şecere kelimesini bir mantığa oturtmaya çalışıyoruz değil mi? Şecerenin de bir soy olduğuna inanıyoruz biz. İşte Taha suresinin 120 ve 121. ayetleri hem teklif bazında hem de şecere bazında bize enteresan bir açılım yapacak. Peki iblis ne teklif ediyor Adem'e? Bakın diyor ki sonra şeytan ona vesvese verdi dedi ki ey Adem sana ebedilik şeceresine şeceretil huldi. Bakın yeni şecere kelimesi geçiyor. Yani ebedilik ağacını daha da enteresan ve yok olmayacak bir mülkü göstereyim mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in neresine bakarsanız bakın mülk eşittir krallık demektir. Biz sahip olunan mal anlamına çeviriyoruz Türkçedeki karşıda. Senin mülkün ne benim evim arabam falan diyoruz ya öyle değil. Arapçadaki mülkün tam karşılığı Arapçadaki ifadesi mülk krallıktır. Diyor ki sana ebedi bir mülkü yok olmayacak bir saltanatlı bir şecereyi. Saltanat nasıl oluşuyor? Babadan oğula devam eden bir şeydir değil mi? Yani ben ölürüm, oğlum gelir, onun oğlu gelir, onun oğlu gelir. Böyle bir teklifle geliyor. Yani diyor ki biz diyor eğer şecerelerimizi birleştirir, buradan yeni bir soy yaratırsak, yani senin Adem ırkı soyunma, benim iblis genlerini bir araya getirir yeni bir soy yaratırsak, o zaman diyor yok olmayacak bir krallık elde ederiz. Kime karşı? Rabbe karşı. Yani Rabbe darbe yapma planı yapıyor. İşte intikam duygusu budur kız. İşte o günden bugüne bu sistem yeryüzüne taşınıyor. Ama nasıl taşınacak? Öznede kim var? Teklifi yapan, teklifi yapılan. Yani iblis ve Adem. Sonra bakın ayete. Bunun üzerine ikisi de ondan yediler. Şimdi burada müfessirler ne yapar biliyor musunuz? Açık parantez söyler. Adem ve Havva ondan yedi derler. Bir kere Kur'an-ı Kerim'de Havva diye bir varlık geçmez. İsim de geçmez. Adem'in eşi diye geçen insan ırkından olan eşidir. Havva'nın etimolojik kökenine baktığımız zaman Havva, Eve, Eva, Lilith, yılan bu anlama gelir. Yani iblis kendi ırkından bir varlığı gönderiyor Adem'e. Diyor ki hadi soylarınızı birleştirin. Bu kimdir? Havva'dır. Yani iblis ırkından olan eşi olacak.
onunla ilişkiye giriyorlar. Yani diyor ki ikisi ondan yediler ve yasak şecere olan iki ırkın birleşmesi konusu burada cereyan ediyor. Ve ayetin devamına baktığımız zaman çok enteresan. Eğer Adem ve eşi bu işi yapmış olsaydı beraber şöyle bitmesi lazımdı ayetin. Bakın ayet nasıl bitiyor? Cenneti yapılandan örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti. Rabbine asifit etti. Eğer bu icraatı Adem kendi eşiyle yaşamış olsaydı bu ayetin şöyle bitmesi lazımdı. İblis onları kandırdı. İkisi bu meyveyi yediler. Adem ve eşi Rabbine asilik etti demesi lazımdı. Bakın dikkat ederseniz Adem geçiyor sadece. Eşi geçmiyor. İblis niye geçmiyor? O zaten isyan etmiş. İblisi saymıyor. Tek Adem'i sayıyor ama eşini saymıyor. Adem'le beraber olunca da bunların çocukları oluyor. Ve bakın dikkat edin, Rab bir müddet sonra diyor ki siz ne yaptınız diyor. Yani her şeyi görüp gözeten, her şeyden haberdar olan, cennette bir kere günah işleme diye bir şeyin olmaması gereken bir yerse eğer cennet. Nasıl günah işleniyor? Nasıl Rabbim bundan sonradan haber oluyor? Ve onlar diyor, şimdi burası neticede bir mülk, bir krallık. Yani o Sirius dediğimiz yerin de bir yasaları, kuralları, anayasası, adalet sistemi var. Kimse kafasına göre iş yapmıyor orada. Mesela iblis isyan ettiği için huzurdan kovuluyor. Ama cennetten çıkarılmaya vesile olan bir şey var. İşte şu yasak şey. 2 tane farklı soyun bir araya gelip ilişki kurması yasaklanmış galaktik sistemde. Ve bu icraatı yapınca, yani iki soy birbirine karışınca Rab bunu duyuyor, bunu görüyor. Ne yaptınız diye bunları yargılıyor. Fakat neticede yargılamanın neticesinde Rab diyor ki inin birbirinize düşman olarak yeryüzüne. Yani aslında insanlık yeryüzüne bir hapishaneye gönderilmiştir. Burası bizim şu an yaşadığımız hapishanedir. Adem yine Allah'tan diyor ki tövbe et. Yani o Rab'be tekrar dönüyor. Ben tövbe ettim diyor. Rab onun tövbesini kabul ediyor ama yeryüzüne inmiş bir soy var artık. Adem soyu var. İblis'in kendi soyu var ve bir de Melez soyu var. Çünkü Adem'in 2 tane oğlu vardır. Kabil ve Habil. Kabil iblis olan eşinden doğan çocuğudur. Habil de insan olan eşinden doğan çocuğudur.